Selam size dünyalar. Ben dostum. 3i Atlas gemisinden geliyorum. Ve bugün size Sony VH1000XM6 modelini tanıtacağım. Çünkü bizim gemimizden bile daha karmaşık bir model ismine sahip. Evet, merhabalar arkadaşlar. Şimdi size biraz tasarımını göstereyim. Gayet ergonomik bir yapıya sahip. Ancak şöyle bir durum var. Siyah renk çok fazla parmak izi tutuyor ve temizlemesi uğraştırıyor. Onun için gümüş rengi çok daha mantıklı seçim olabilir. Evet arkadaşlar, kulaklığımıza geçelim. Kulaklığımız bu şekilde katlanabilir bir model. Birçok mikrofonu var aslında. İçerisinde aslında her kulakta 6 tane olmak üzere 12 tane toplam mikrofon bulunuyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İçinde de herhalde birkaç tane var. Onu da gösteririz zaten. Bunlar aslında sadece konuşmak için değil. Gürültü engelleyici bu kulaklığın asıl olayı. Bu ANC dediğimiz, ANC dediğimiz aktif gürültü engelleyici bu kulaklığın asıl olayı. Şu anda dünyadaki en iyi aktif gürültü engelleyici kulaklık olarak geçiyor aslında. Bakalım, kutuyla geliyor aslında. Kutusu gayet hoş. Mıknatıslı bir kutuya sahip. Uğraşmıyorsunuz. İçinden bir Type-C, şöyle USB ve Type-C şarj kablosu gibi çıkıyor. Bir de aslında jack girişimiz, 3,5 milimetrelik jack girişimiz çıkıyor. Şöyle koyalım. Kulaklığı koymak da aslında ilk başlarda biraz zor oluyor da. Şimdi nasıl koyacağız bunu? Hop, şöyle değil. Şöyle. Sonra hop, kapattınız. Bitti. Bu kadar basit. Bu şekilde taşıyabiliyorsunuz. Gayet hoş bir çantaya sahip. Ama ben çok kullanmıyorum açıkçası. Ben katlandığı için direkt çantama atıp devam ediyorum. Şimdi gelelim özelliklerine. Bu kulaklığın aslında dokunmatik bir alanı var. Aslında buradaki sağ kısım dokunmatik. Burası dokunmatik. Burada aslında çift tıklayarak müziği oynatma, durdurma ya da herhangi bir çağrı gelirse, bir arama gelirse onu kabul etmek ya da bitirmek için kullanabiliyorsunuz. Yukarıya doğru kaydırırsanız ses yükseliyor, aşağı doğru azalıyor. İleri doğru müzik değişiyor ya da geri doğru önceki müziğe geçebiliyorsunuz. Bu açısı çok güzel. Bunu bayağı bir kullanıyorum aslında. Ve şöyle bir özellik var. Bunu sonradan öğrendim ben. Şu kısımda bir e, fazlalık var gördüğünüz gibi. Bu fazlalık aslında hiç kulaklığa bakmadan sol mu sağ mı olduğunu anlamak için. Bu taraf sol arkaya gelecek. O şekilde takacaksınız. Evet, burada bir düğme var. Normal analog bir düğme. Bu aslında noise cancelling'i açmak için ya da ambient modu, yani dış sesi açmak için ve dış ses muazzam bir şekilde çalışıyor. Yani kulaklık yokmuş gibi aslında çalışabiliyor. Burada normal bir açma kapama düğmemiz var. Ya da Bluetooth'u eşleştirme düğmemiz var. Burada jack girişimiz var dediğimiz gibi. Burada Type-C şarj soketimiz var. Şarjdayken de kullanılabiliyor bu arada. Ve aslında bu kulaklığın şarjı da oldukça yüksek gidiyor. Aktif gürültü engelleyici açıksa 30 saat, kapalıysa 40 saat gidebiliyor. Ya bazı testlerde ANC açıkken 37 saati bile gördüğü olmuş mesela ve hızlı şarj özelliği var. 3 dakika şarj ile 3 saat dinleyebiliyorsunuz. Yani pil ömrü muazzam ve hani uzun yıllar kullanınca da çok fazla etkileneceğini düşünmüyorum. Evet. Şimdi kulaklığımızın nasıl olduğuna bakalım. Şöyle. Tabii benim biraz kafam büyük olduğu için. Şu anda dışarıdaki sesleri daha gürültü engelleyici açmadan bile duymamaya başladım.
Şimdi şuradan biraz basılı tutarak ışığın yandığını görüyoruz. Bir şeye bağlandığında direkt olarak normal sürekli yanmaya başlayacak. Şu an gürültü engelleyici otomatik olarak açıldı. Mesela şu an bunu çok az duyabiliyorum. Bir süre sonra bunu duymamaya başlayacağım ki şu an kesildi. Müzik açıldı şu an. Telefonum otomatik bağlandı. Ve önemli olan şurası dokunmatik dediğim gibi. Önemli olan şey hem bilgisayarda hem telefonda kullanabiliyorsunuz. Ve bilgisayarda bir şeyler izlerken telefonunuza biri bir şey WhatsApp'tan bir sesli mesaj gönderdi. Ona bastığınızda otomatik olarak kulaklığa giriyor. Kulaktan dinlemeye başlıyorsunuz. Sesli mesaj bittikten sonra bilgisayara geri dönüyor. O şekilde bir multi-device özelliği var. Birden fazla device'sa etkileşime geçebiliyorsunuz. Ve bunu yönetebileceğiniz bir uygulama da var. Ve uygulama gayet güzel bir uygulama. Daha önce bunun gibi Razer kullandım. Bose Quiet Comfort Ultra kullandım. Uygulamaları fena değildi. Bunun uygulaması daha güzel. Equalizer ayarı daha fazla var. Ve ANC'si en güzeli. Hani Bose'u kullandım. Bose'da çok kötü bir white noise vardı. Bu onda yok. Razer Barracuda Pro kullandım. Onda da herhangi bir telefon geldiğinde şey oluyor. Bu eski hoparlörlerde olur, belki hatırlarsınız. Cızırtı geliyor. Bip bip diye koyarım buraya. Onun gibi bir ses geliyor. Onun için onu iade etmek zorunda kaldım. Sonrasında dediğim gibi Bose Quiet Comfort Ultra aldım. Yine bu şekilde. Tasarımı çok güzel. Bundan daha güzel tasarım bence görünüş açısından. Ama o ANC'deki white noise beni delirtti. Bir saat bile kullanamadım. Hani bir saat bile kafamda duramadı o white noise yüzünden. Çok sinirim bozuldu. Buna geçtim ve muazzam. Yani hiçbir gürültüyü duymuyorsunuz. Sıfır. O zaman bir mikrofon testi yapalım. Evet, şu anda sesimi Sony VH1000XM6'dan duyuyorsunuz. Tabii ki muazzam değil. Normal bir stüdyo mikrofona kadar güzel değil ama konuşmak için, toplantılar için gayet yeterli. Şimdi de rüzgar simülasyonu yapalım. Normal bir esinti olduğunu düşünelim. Mesela, umarım hasta olmam tabii. Evet, şu anda normal bir esinti üzerinde ben sizinle konuşuyorum gibi düşünebilirsiniz. Hava biraz daha kötüleşti. Evet, şu an hava bayağı kötüleşti. Şimdi İstanbul'da fırtına var. O çok fena. Şu an fena bir rüzgar var. Hala sesimi alabiliyorsanız net bir şekilde gayet yeterlidir bence. Dediğim gibi aslında bu kulaklık bir kullanıcı için her şeyi sağlıyor. Mikrofonu gayet güzel. Gürültü engelleyicisi bir numara şu anda. Müzik kalitesi muazzam. Equalizer'la daha da güzelleşebiliyor. Alınabilir mi? Bence biraz pahalı. Evet, biraz pahalı. Ama gerçekten kaliteli müzik dinlemek istiyorsanız ve dünyadan kopmak istiyorsanız alınabilecek bir kulaklık. Evet, uygulamamız bu şekilde kulaklığımızı gösteriyor. Burada ortam sesi kontrolümüz var. Gürültü kesme, ANC modu. Ortam sesi ve muazzam çalışıyor. Ortam sesini keşke size gösterebilsem. Dinleme modları var. Bunlar burada tabii 360 Reality Audio diye bir teknoloji var. Yani sinema gibi birçok yerden geliyor sesler. Onu gösterebiliyor. Çalışabiliyor ama ben onları pek fazla kullanmıyorum açıkçası. Ve şöyle bir olayı var. Uyarlanabilir ses kontrolü var. Siz mesela oturuyorsunuz bilgisayar başına mesela. Herhangi bir su almaya, mesela su içmeye mutfağa gideceksiniz. Yürüyüşünüzü algılayıp ANC'yi kapatıyor. Ortam sesine geçiyor ki hani bir denge sorunu yaşamayın. Hani ANC açıkken çünkü yürümek bile zor oluyor gerçekten. Bir denge problemi yaşayabiliyorsunuz. Burada otomatik olarak hangi cihaza bağlanayım onu gösteriyor. Direkt mesela bilgisayara bağlan.
telefona bağlan gibisinden. Bağlantı kalitesi vesaire ayarlayabiliyorsunuz. Yazılımı otomatik olarak buradan güncelleyebiliyorsunuz. Kulaklıkları çıkardığınızda mesela ses durabiliyor. O çok güzel bir özellik. Direkt biri bir şey söylüyor. Kulaklığı çıkarıyorsunuz ve otomatik olarak ses duruyor. Farklı entegrasyonları var. Equalizer'ını göstermek istedim size. Şöyle. Tamamdır. Buradan equalizer'ınızı bulun gibi bir özellik var hatta. Ve bu tarafta size diyor ki şunu daha mı iyi, tabii şu an çalınamıyor ama şunu daha mı iyi duyuyorsunuz, şunu sağdan mı duyuyorsunuz, şunu alttan mı duyuyorsunuz gibisinden kendi equalizer'ınızı oluşturabiliyorsunuz ve ben öyle oluşturdum. Ve gayet güzel bir equalizer. Ve bunu birçok kanaldan ayarlayabiliyorsunuz. Mekansal ses ve kafa takibi varmış. Kulaklığınızı taktığınız açıyı ölçerek mekansal ses ayarı yapabiliyormuşsunuz. Gayet harika özellikleri mevcut diyebilirim cihazın. Burada dinleme modları şimdi açıldı. O sıra aramadayken herhalde olmuyordu onlar. Düşük gecikme özelliği de var. Burada ses kalitesine öncelik veriyorum ben tabii ki ama oyun vesaire oynarken düşük gecikmede kullanabiliyorsunuz. Cihazın ayarlarına yine buradan. Çok fazla da ayarı yok aslında. Birçok ayarı var ama öyle aman aman da çok karışık bir uygulama değil açıkçası. Şarj etme %80'e kadar duruyormuş ve ben çok az şarj ettim ya galiba. Yaklaşık çok fazla kullandım ve çok az şarj ettim. Uzun süre gidiyor şarjı. Menülerde neler varmış? Biraz kurcalayalım bari. Yazılım güncellemesi gelmiş mesela. O spor salonu dinleyicisi vesaire. Rozetler de var mesela. Çok güzel. Böyle enteresan rozetler de alabiliyorsunuz. Sahne modu var. View to play. Mesela ofise giderken Spotify'da şu playlisti çal gibisinden şeyler diyebilirsiniz. Gym'deyken şunu çal. Uyarlanabilir ses kontrolü demiştik bunu zaten. Yürüyüşte vesaire geliyor diye. Mekan ayarlarımız var. İşte eve gittiğinde şunu çal gibisinden. Enteresan olaylar. Baya kuvvetli bir aslında arayüzü var. Şundan da bahsetmek istiyorum. Kulaklığın sağ tarafını çıkarabiliyorsunuz. Hop, çıktı. Ve burada seri numarasını vesaire görebiliyorsunuz. Ve evet, burada da görüldüğü üzere mikrofonlar. Bir mikrofon burada var. Başka mikrofon var mı bilmiyorum. Neyse. Direkt olarak zaten takması da basit. Nasıl çıkarmıştık biz bunu ya? O zaman böyle. Tık 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 oldu. Çok basit bir şekilde. Seri numarasını öğrenmek isterseniz orayı da açabiliyorsunuz. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Şu epey enteresan bir olay. Şöyle yaptığınızda direkt etrafınızı duyabiliyorsunuz. Herhangi biriyle konuşmak isterseniz mesela şöyle yapıyorsunuz. ANC'den çıkıyor ve ortam sesine geçiyor. Böyle herhangi biriyle konuşabiliyorsunuz. ANC kapalı ya da ortam sesi kapalı da kullanabiliyorsunuz. Ben ama ANC açık sürekli kullanmayı daha tercih ediyorum. Şimdi kötü özelliklerine geçelim. Aslında şöyle bir durum var. Siyah renkten mi bilmiyorum ama çok fazla parmak izi bırakıyor. Hani şu an bilmiyorum çok iyi gözüküyor mu ama şeyde görmüşsünüzdür az önce anlattığımda. Sonrasında su geçirmez sertifikası yok. Hani suya tere dayanıklı değil. Fiyat açısından konuşacak olursak da XM5 biraz daha uygun ama bu kadar ANC'si yok yani. ANC için alınabilecek bir cihaz. ANC'de yapay zeka kullanılıyormuş galiba.
12 mikrofondan gelen veriler, sesler otomatik olarak bir önceki modele göre 9 kat daha hızlı çalışıyormuş deniyor. Hani bir anda bir dışarıdan bir köpek avlaması geldi ve onu 9 kat daha hızlı analiz edip o gürültüyü engelliyor. Öyle özellikleri varmış. Genel olarak rahat ama alışık olmayan insanlar için bu clamping force dediğimiz yani kapatıyor böyle. İçeriye doğru şey yapıyor. Baskı uyguluyor ki bu da pasif gürültü engellemeyi arttıran bir özellik. Hani bir özellik ama bazılarını rahatsız edebiliyor. Hani isterseniz herhangi bir MediaMarkt'a vesaire gittiğinizde test edebilirsiniz. Yani bu cihazı aslında gürültülü ortamlarda çalışan ya da çok seyahat eden, çok metroya binen vesaire insanlar için önerebilirim. Ya da evde çok fazla ses varsa, gürültü varsa. Bu aralar İstanbul'da her yer biliyorsunuz kentsel dönüşüm. Ben o yüzden aldım. Hani kentsel dönüşüm yüzünden kulaklık aldım. O kadar fazla inşaat sesi vardı ki ve hepsini durdurdu. Muazzam bir şey ve kulaklığı çıkardığınızda hani o gürültü yüzünden sürekli kulaklık takılı gezmek istiyorsunuz. Öyle bir durum var. Şu anda dünyadaki en iyi kulaklık denilebilir. En iyi amiral gemisi kulaklık yani. Hani tabii ki müzik kulaklıkları var böyle değişik fiyatlarda ama en iyi kullanıcı kulaklığı diyebiliriz. Her şey için kullanabilirsiniz. Oyun, müzik, meditasyon vesaire. Bu arada kulaklığın desteklediği farklı özellikler var. Eldek vesaire ama onlar çok teknik detay olduğu için ben de bilmiyorum. Size de burada aktarmam doğru olmaz. O zaman Sony VH1000XM6 testi okey. Kullanılır.